Değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün Kuşadası Soğucak Mahallesi'ne geldik. Soğucak Mahallesi'nde 5 villalık villa projesindeyiz ve şu anda 4+1 villadayız. Özel havuzlu villamızdayız. Burası toplamda 480 metrekare arsa içerisine inşa edilmiş ve bu projemizin içerisinde 3+1 villalarımız da mevcut. Şimdi kısaca villamızı tanımaya başlayalım. Villamızın şu an tam giriş kısmındayız. Yani aracınızla geldiğinizde burada otomatik bir kapımız var. Kumanda ile otomatik kapımızı açabiliyorsunuz ve aracınızı içeriye park edebiliyorsunuz. Tabii şu an dışarıda da bir misafirimiz var. Kajuda rahat durmuyor. O yüzden de kapıyı açmıyorum. Bu yan tarafta da bir tane yaya kapımız var. Hemen şöyle göstereyim. Bu kısımdan da isterseniz yaya olarak da gelebilirsiniz. Şu anda da tam yine gün batımındayız ve evimizin dış cephesindeki ışıkları da açıldı. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Ben sizin için aracımı buraya park ettim. Görebiliyorsunuz. Dilerseniz buraya çok rahat 2 tane ya da 3 tane daha araba koyabilme imkanınız var. Şimdi kısaca bahçeyi tanıyalım. Daha sonrasında da villamızın her zaman olduğu gibi içerisini birlikte tanımaya başlayalım. Villamızın şu an yan bahçesindeyiz. Yürüme yollarından doğru şu an bahçemizin içerisine doğru yürüyoruz. Ve bu villamızın bahçesi üçgen şekilde geliyor. Yani tam karşı tarafıma doğru derinleşiyor. Ve bu bölüme de çok güzel bir peyzaj ve ışıklandırma alanı yapılmış. Bu bölümde balon lambalarımız var ve tam karşı tarafında bir zeytin ağacımız var. Zeytin ağacımızın hemen alt kısmında da yeşil led ışıklandırma yapılmış. Ve karşı tarafta duvar kenarlarına da amber rengi volvoşur ışıklar yapılmış. Binamızın hemen dış cephesine bakıyoruz. Dış cephesinde yine özel sıva yapılmış, dekoratif sıva yapılmış ve sağ ve sol tarafında iki tarafında volvoşur ışıklandırma yapılmış. Bunlar da amber rengi olarak tercih edilmiş ve üst tarafta beyaz bir renk kullanıldığını görebiliyoruz. Villamızın dört tarafı tamamen kendine ait ve dört tarafına da duvarlarla çevrili vaziyette. Duvarlarımızın üst tarafında da şu şekilde korkuluklar da monte edilmiş durumda. Evimizin ön cephesine geliyoruz. Ön cephesine geldiğimizde bahçemizin içerisinde bir tane çam ağacımız var. Hemen bu bölümde görebiliyoruz. Ve sol tarafımızda yaklaşık 30 metrekare büyüklüğünde bir özel havuzumuz var. Havuzun baş kısmına baktığımızda bir şelalemiz var. Tabii şu anda da gün batımı olduğu için de ışıkları da yandı. Daha güzel bir şekilde görebiliyorsunuz sanıyorum. Hemen karşı bölüme bakalım. Bu arada şunu da bahsetmek istiyorum. Yani benim tam şu açımdan bir deniz manzaramız var. Tabii gün batımı olduğu için güneş terse döndü ve deniz o maviliğini kaybetti. Aslında deniz manzaraları öğle saatlerinden önce çekildiğinde daha güzel bir görüntü oluyor. Çünkü deniz masmavi oluyor. Güneş tabii doğudan doğduğu için de daha güzel bir manzara, masmavi bir manzara oluyor. Yani burada da öğleden sonra saatlerine kadar çok güzel bir mavi manzarası var. Evimizin hemen ön cephesine bakalım. Evimizin ön cephesine baktığımda oldukça fazla cam kullanıldığını görüyoruz. Karşı tarafında ince uzun cam kullanılmış. Yani 2 katın komple yüksekliği kadar, bina boyu kadar bir cam kullanılmış. Ve dış cephede ışıklandırmalarımız var. Antrasit beyaz renk olarak tercih edilmiş. Ve dış cepheye baktığımda yine burada ahşap renkleri de kullanılmış. Şimdi villamızın hemen yan tarafından doğru içeriye doğru geçelim. Villamızın içerisine doğru geçerken yine bu bölümde de balon lambalarımız kullanılmış. Bunlar da bahçemize oldukça şıklık katmış. Tabi bu arada sağ tarafında da bir tane daha villamız var ama yan tarafla buradaki mahremiyeti engellemek için de burada görmüş olduğunuz gibi duvarın üzerine bir tel korkuluk yapılmış. Tabii hemen sağ tarafında da limon çam ağaçlarımız da var. Bunlar da büyüdüğü zaman, bunlar tabii biliyorsunuz yaklaşık olarak 4,5-5 metre yükseliyor ve iç içe girdiği zaman kesinlikle siz sağ tarafı görmüyorsunuz. Onlar da sizi aynı şekilde görmüyor. Binamızın bu cephesine baktığımız zaman yine bu bölümünde de dekoratif sıva tercih edilmiş. Üst tarafı antrasit olarak düşünülmüş ve bu bölümümüzde de 3 tane amber rengi volvoşur ışıklandırmalarımız mevcut. Yine aracımızın olduğu alana geldik ve hemen burada size şunu göstermek istiyorum. Klimamızın motoru da bu bölümde düşünülmüş ve buraya montesi yapılmış. Tabii şimdi villamızın içerisine gireceğiz.
Bu villamızda bazı ekstralar var. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Hemen kısaca villamızın içerisini tanımaya başlayalım. Tekrar hoş geldiniz. Şu an villamızın tam giriş kısmındayız. Deniz Hanım'la birlikte yine buraya geldik. Bu arada Deniz Hanım burayı çok beğendi. Bahçesini olsun, evi olsun çok beğendi. Bunu da size onun adına ben söylemek istiyorum. Şu an villamızın tam giriş kısmındayız ve bu bölüme baktığımızda yukarıya kadar bir cam kullanılmış. Bu arada bütün kapı pencerelerimizin hepsi alüminyum tercih edilmiş. Bu bölüme baktığımız zaman da dekoratif bir sıva kullanılmış. Burada oldukça yüksek bir galeri boşluğumuz var. Yukarıda şık bir avize kullanılmış. Villamızın içerisine girer girmez mutfak tam karşımızda oluyor. Hemen kısaca mutfağımızı inceleyelim. Mutfağımızda bu bölümümüzde bir gazlı bir ocağımız var ve Franke marka olarak düşünülmüş. Üst tarafına baktığımızda bu bölümde aspiratörümüz var. Hemen sol tarafa geldiğimde sol tarafta Franke'nin evyesi ve Franke'nin bataryası tercih edilmiş. Hemen sağ tarafında bakıyoruz. Vestel marka bulaşık makinesi. Ve yine bu bölümümüzde fırın Franke olarak, mikrodalga Vestel olarak ve alt tarafında da şu şekilde 2 tane bölmeli gözümüz ve dolabımız var. Bu bölümümüze baktığımızda Vestel buzdolabımız da burada hali hazır durumda var. Bunları siz içerisinde satın alıyorsunuz. Tam karşı tarafıma baktığımda burada salon alanımız var. Salonumuzda televizyonumuz var. 55 ekran Vestel televizyonumuz var. Ve hemen sağ tarafında bu bölümümüzde elektrikli bir şöminemiz var. Bu görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi tabii ki klima da dahil. Siz burayı aldığınızda bunlarla birlikte alıyorsunuz. Tabii bunları biliyorsunuz. Size hep anlatıyorum. Normalde bir ev satın aldığınız zaman bunlar içerisinde olmuyor. Tabii tercihe bağlı olarak bazı müteahhitler hani bazılarını koyabiliyor ürünlerin. Ama genellikle klima, giyinme dolapları, buzdolabı gibi ürünler satın aldığınızda içerisinde olmuyor. Bunları siz ekstra almanız gerekiyor. Tabii bu villamızda olduğu için de siz buraya geldiğinizde bu villamızda bu ürünlerle birlikte satın alıyorsunuz. Şunu da belirtmek istiyorum size. Bu villamızda yerden ısıtma sistemi var ve tam karşında klima vardı. Onu da size göstermiştim. Salonumuzun ön cephesine baktığımızda bu cephe komple sürgülü cam olarak düşünülmüş ve bu bölümümüze baktığımızda yerde ahşap kaplamalar kullanılmış. Bunun üst tarafı da kapalı olduğu için açıkçası yani satın aldıktan sonra dilerseniz buradaki kapı pencereyi şu ön kısma kadar getirirseniz bu salon daha da genişleyecektir. Daha da büyük olacağını düşünüyorum. Tabii şu anda da yavaş yavaş böyle günde iyice batmaya başladı. Oldukça burada güzel görüntü de görünüyor. Birazdan tabii sizler için akşam görüntülerini de çekeceğiz. Yani tam yaz sezonundayız ve şu an artık arayanlar oldukça fazla. Randevular gerçekten de gelmeye başladı. Tabii siz de eğer ki bir ev satın almak istiyorsanız gelmeden önce bizimle mutlaka randevu yapmanızı öneririm. Şimdi zemin kattayız. Zemin katta bu bölümümüzde merdivenimiz var. Açıkçası ben şunları çok beğendim. Şurada led şeritler var ve merdiven de yukarıya kadar gidiyor, devam ediyor. Bunlar oldukça güzellik katmış diye düşünüyorum. Tam karşı tarafındaki bölüme geldiğim zaman da burada bir evyemiz ve karşı tarafında aynamız var. Aynamızın etrafında da çepeçevre led sarılmış. Yan tarafında gömme rezervuarlı tuvaleti ve bu bölümümüzde duşumuz var. Hemen burayı kısaca size göstermek istiyorum detaylı olarak. Burada yarım bir cam kullanılmış. Duş bölümü burada düşünülmüş. Gideri yerde ince uzun tercih edilmiş. Üst tarafımızda da yağmurlama sistemimiz var ve bu kısımda da yine alüminyum bir penceremiz var. Burayı havalandırabilmemiz için. Zemin katta aile büyüklerimiz olur veya bir misafir odası olabilir. Onlar için de bir oda düşünülmüş. Yine tabii buradan da havuzumuzu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu odamızda havuz manzaralı. Bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Hemen üst kısmında da görmüş olduğunuz gibi avizeler de takılmış. Tabii bunlar da normalde biliyorsunuz ekstra oluyor. Bunlar da içerisinde dahil. Tabii size göstermek istediğim bir şey daha var. Diğer villalarımızda olduğu gibi bu villamızda da akıllı ev sistemimiz var. Hatta hemen kısaca denemesini yapalım. Lambaların tümünü kapat diyelim. Şu an bütün lambalar kapandı görmüş olduğunuz gibi. Tümünü aç diyelim. Şu anda da bütün lambalarımız açıldı. Panjur, iklimlendirme, genel diyor.
Yani buradan modül ekleyebiliyorsunuz ve akıllı ev sistemini daha da çok akıllı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunlar tabii ki hepsi sizin elinizde olan şeyler. Şimdi yavaş yavaş üst katımıza çıkalım. Villamızın şu an üst katına doğru çıkıyoruz. Tabii ki çıkarken şu an biraz tehlikeli olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü şu anda camları yok. Yani hemen size şöyle kısaca söyleyeyim. Bu villanın camları gelecek. Yani aslında her şey bitti. Şu an bir camları kaldı. Merdiven korkulukları kaldı. Muhtemelen siz buraya geldiğinizde bu camlar da takılmış olur. Yine üst katımıza çıkarken görmüş olduğunuz gibi sağ tarafında aşağıda söylemiştim size gömme ledlerimiz bu bölümde yer almış ve bu villamızın ikinci katına baktığımızda yerlerde ahşap görünümlü seramik tercih edilmiş ve bu villamızın çatısına çıkmak için de bu bölümde bir kapağımız var. Yani ileride yarın bir gün çatıya çıkmanız gerekirse buradan çatıya çıkış sağlayabiliyorsunuz. Hemen tam karşı tarafında bir yatak odamız var. Bu yatak odamızın bu bölümünde giyinme dolabı olarak ayrılan bir bölümümüz var. Ön tarafımızda odamız, onun ön tarafında ise burada bir balkonumuz var. Balkona çıktığımda ön kısmında havuzumuz var. Tabii buradaki güzel bu atmosferi de Deniz Hanım bizlere göstersin. Burada gerçekten de çok güzel bir manzara var. Bu odanın manzarası. Balkonundan şu anda rahat bir şekilde görebiliyoruz. Alt tarafımızda şelalemiz var ve karşı taraftan baktığımda güzel bir deniz manzaramız var. Ön tarafımızda çam ağaçlarımız var. Bunları da buradan çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ve içeriye girerken bu bölümümüzde de görüyoruz elektrikli panjurlarımız da monte edilmiş. Yine avizemiz de bu bölümde yer aldığını söylemek istiyorum size. Yatak odamızdan çıktığımızda hemen sol tarafımızda zemin katta olduğu gibi burada da bir tuvalet ve duş alanımız var. Tabi burada bir farkı kapının arka tarafında hemen şu şekilde gösterelim. Burada şu şekilde bir alan var ve bu alanda çamaşır makinenizi koyabilmeniz için düşünülmüş. Şu kapağın arka tarafında da yerden ısıtma sisteminin kontrol merkezi var. Çamaşır makinesini de şu şekilde şuraya koyabilirsiniz. Hatta dilerseniz buraya bir dolap bile yaptırabilirsiniz. Üst tarafını kurutma makinesi, alt tarafını ise çamaşır makinesi olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bir diğer yatak odamıza geçiyoruz. Bu yatak odamız havuza bakıyor aynı şekilde. Hemen burayı da size kısaca bu güzel manzarayı göstermeye çalışalım. Deniz Hanım bu manzaraları bizle paylaşsın. Bir diğer yatak odamızda olduğu gibi burada da zeminde ahşap görünümlü seramikler tercih edilmiş, düşünülmüş. Hemen diğer yatak odamıza geçelim. Diğer yatak odamızda bakalım nelerimiz varmış. Koridorumuza çıktığımızda bu bölümümüzde de bir avizemiz var. Buradan rahat bir şekilde görebiliyoruz. Karşı tarafındaki duvarda dekoratif bir sıvamız var ve burada oldukça yüksek bir galeri boşluğumuz var. Şimdi kısaca hemen ana yatak odamıza yani master yatak odamıza gelelim. Ve master yatak odamızın içerisine giriş yaptığımızda bu bölümümüzde kapının arka tarafında girer girmez yine bir tuvalet ve duş alanımız mevcut. Duş alanımız siyah çıtalı olarak düşünülmüş. Arkamda Hilton lavabosu ve yan tarafında da gömme rezervuarlı tuvaletimiz mevcut. Yatak odasına geldiğimde tabii kaju da hep bizim yanımızda. Yine görüyorsunuz bizi bırakmıyor. Bu bölümümüzde bir giyinme dolabımız var. Giyinme dolabımızda hemen sol tarafımızda raflarımız var ve cam olarak düşünülmüş. İçerisinde de led lambalarımız da mevcut. Bu bölüm komple yatak odası olarak ayrılmış. Karşı tarafında bir dekoratif bir duvar var, sıva var. Bu bölüme yatak başlığı geliyor. Yani yatağınızı bu bölüme yerleştirdiğiniz zaman ön tarafımızda balkonumuz var. Oldukça da geniş bir balkonumuz var. Balkon alanımıza bakıyoruz ve buradan da yine aynı şekilde havuz alanında görebilmemiz mümkün. Bu balkonumuzun üstü kapalı. Yani dilerseniz isterseniz bu evi satın aldıktan sonra burayı kış bahçesine veya kış balkonuna çevirebilme imkanınız var. Yani oldukça da geniş bırakıldığını düşünüyorum ben bu balkonun. Havuz alanımız da buradan gerçekten de çok keyifli görünüyor. Tam karşı tarafında da güzel bir deniz manzarası var. Yine her zaman olduğu gibi sizler için böyle güzel çekimler yapmaya çalışıyoruz. Umarım bugün de bu videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer ki videolarımızı beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşmayı ihmal etmeyin. Tabii ki emeğe saygı duyup lütfen abone ol butonuna basın. Ayrıca düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani sizce bu ev nasıl, tasarımı nasıl, bu evde neler olabilirdi?
ya da bir şeyler eksik var mı veya bir şeyler fazla mı? Bunları, yani düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazın. Çünkü ben de sizler sayesinde bu geri bildirimleri alıyorum ve yeni projelerde müteahhitlerimize iletiyorum. Lütfen düşüncelerinizi de yorumlarda görmek istiyorum. Yine güzel bir videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.